Merhaba, bugün size gimbal'ın nasıl kurulduğunu, balansının nasıl yapıldığını ve aparatlarının, aksesuarlarının ne işe yaradığını anlatacağım. Gimbal'ı kurabilmek için düz bir zemine ihtiyacımız var. Balansı doğru yapabilmemiz için düz bir zemin çok önemli. Gimbal'ın standını, gimbal'ın bataryasının ve işlemcisinin bulunduğu tutma yerine takıyoruz. Daha sonra düz bir zemine koyuyoruz. Gimbal'ı korumanız için bu süngerleri, plastik kauçukları kullanmanızı öneriyorum. Gimbal'ın çantada sallanıp zarar görmemesini sağlıyor bunlar. Gimbal'ın üstünde bulunan bütün kapakları işiniz bittiği zaman kapatıp ondan sonra çantaya koymanızı tavsiye ederim. Gimbal'ın üstünde bulunan kilit mekanizmasını açık hale getirdikten sonra buraya oturtuyoruz. Sonra sıkıyoruz. Oturduğundan emin olduktan sonra devam edeceğiz. Gimbal'ın çantaya koymadan önce kilitlemeniz de gerekiyor. Şu bağlantı noktalarından, akslarında kilitleri var. Bunları çantadan çıkardıktan sonra açıyoruz. Gimbal'ın kilitlerini açtıktan sonra kamerayla bağlantımızı yapacak plate'ini alıyoruz. Ben bugün bütün aksesuarları kullanacağım için yüksek plate kullandım. Bunun bir de standart olan daha kısa olanı var. Bunun sebebi de fokus motorunu takacağız. Fokus motorunu takabilmek için yüksek olan bağlantılı plate kullanmamız gerekiyor. Önce bu plate'i kuracağız. Daha sonra bunu kameraya bağlayacağız. Kameraya bağladıktan sonra iyice sağlam olduğundan emin olmalıyız ki daha sonra sağa sola kayıp dönüp balansımızı değiştirmesin. Kameraya bağlıyoruz, iyice sıkıyoruz. Sonrasında fokus motorunu takabilmek için bağlantılarını yapacağız. Fokus motorunu bağlayacağımız aparatı bağladık. Daha sonra bu boruyu buradan geçirip sıkıştırıyoruz. Fokus motorunu bağlıyoruz. Şimdilik sıkıyoruz. Çünkü burada daha işimiz bitmedi. Fokus halkasının etrafına dişli takmamız gerekiyor ki motor fokus halkasını döndürebilsin. Dişliyi taktıktan sonra fokus motorunu gevşetiyoruz. Birbirine dişlerin geçtiğinden emin oluyoruz. Daha sonra sıkıyoruz. Şu an bu şekilde hazır. Kameranın üstüne takacağımız aparatları taktık. Gimbal'a yerleştirip balansını yapabiliriz. Balansını yapmadan önce ön kapağı çıkardığınızdan emin olun. Ekranı nasıl kullanmak istiyorsanız o açıya getirdiğinizden emin olun. Daha sonra balansı değiştirmek zorunda kalmayın. Kamerayı hazırlamıştık. Şimdi bağlantı noktasını da takıyoruz. Kablosunu da takıyoruz. Kamera kontrol kablosunu üstünde kamera işareti olan girişine bağlıyoruz. Fokus motoru ve dişliler yerinde ekranı nasıl kullanacağımıza karar verip onu ayarlıyoruz. Daha sonra gimbal'a takmamız gereken aparatlardan önce Revena'yı bağlıyoruz. Revena görüntüyü aktarmayı ve aktif takibi sağlıyor. Bunu gimbal'ın altında olan yere oturtuyoruz. Mıknatıslı bir sistemi var. Kolayca oturuyor. Bunun bağlantı kablolarını da bağlıyoruz. Revena'yı bağlayabilmek için iki kabloya ihtiyacımız var. Görüntü gelmesi için kameranıza uygun HDMI konverter kablolar oluyor gimbal paketinin içinde. Bunları bağlıyoruz. HDMI kablosunu bağladıktan sonra iletişim kurması ve enerji vermesi için bir Type-C kabloyla Revena'ya enerji veriyoruz. Bu kablonun girişini en altta bulunan wireless işareti olan girişe takıyoruz. Revena'yı bağladık. Fokus motorunun iletişimini sağlaması için ortada bulunan girişe kablomuzu takıyoruz. Diğer tarafında fokus motorunun girişine takıyoruz. Bu kablo fokus motoruyla gimbal'ın iletişimini sağlayacak. Takmamız gereken bütün kabloları taktık. Şimdi de gimbal'a takacağımız aksesuarları takacağız. İkinci bir tutma kolu yapmanızı sağlıyor. Alttaki tripodu çıkartıp buraya takarsanız buradan destek alabiliyorsunuz. Ayrıca buraya monitör de bağlayabilirsiniz. Çektiğiniz görüntüleri izlemek için. Ya da Revena'yı taktığımız için buraya bir telefon tutma aparatı bu tarafına bağlıyoruz. Görüntüleri Revena ile de aktarabilirsiniz kablosuz olarak. Gimbal'ın setup'ını kurduk. Şimdi her şeyimizi taktık. Kapağımızı çıkardık. Kablolarımızı taktık. Ekranın nasıl duracağına karar verdik. Balans yapmaya başlamadan önce sadece ayarını yapacağınız kolu açık bırakıp diğer bütün aksları kilitliyoruz. Şu an öne düşüyor. Biraz geri çekmem lazım. Çekiyorum. Fazla oldu. Ufak bir ileri iteceğim. Sabit kaldı artık. Kilitliyorum. Şu an üst açısı normal. Şimdi yandan bakıyorum. Kilidini açtım. Kilidini açtıktan sonra burada yanda ileri geri tekerleği var. Buradan
hafifçe ayarlamaya çalışıyorum. Hala biraz önde. Şimdi yaklaştığım gibi. Tekrar bakacağım. Üst açısına bakıyorum. Sabit kalabiliyor. Bıraktığım zaman yana geldim, sabit kalıyor. Ortalarda bakıyorum. Yine sabit kaldı. Üst tarafı yaptık. Şimdi alta geçeceğiz. Karşıdan baktığınız zaman siz de göreceksiniz. Bu kilidi açacağım. Bu arada üstü kilitleyebilirim artık. Üst tamam olduğu için. Biraz sağa doğru düşüyor. Bu kadar fazla aksesuar taktıktan sonra balansı tam anlamıyla yapamayabilirsiniz. Yani bir noktaya kadar yapabilirsiniz. Ondan sonrasını zaten motorlar tolere edecektir. Şu an ortada ve dengede duruyor. Bıraktığım noktada da sabit kalabiliyor. Burayı da kilitliyorum. Şimdi geldik alttaki kola. Bunu anlamanın birkaç yolu var. Biraz ağır oldu gimbal. O yüzden normal şartlarda yatay eksende baktığınızda böyle sabit durması gerekiyor. Bunun kolay bir yolu daha var. Size destek olacak biri yoksa yanınızda, gimbal'ı hafif şöyle sağa doğru kaydırdığınızda dönüyorsa bunun balansı olmamış demektir. Bunu ayarladıktan sonra hafifçe şöyle düzleyin. Ondan sonra kaydırın. Hala kayıyor. Biraz daha ayarlayacağız. Sabit kalıyor. Bunun da balansı tamam. Bütün aksların balansı tamamlandıktan sonra kilitlerini açıyoruz. Tekrar bir kontrol edeceğiz. Bıraktığımız yerde kalıyor mu? Bundan sonra gimbal'ı çalıştırabiliriz artık. Gimbal'ı açmadan önce bütün kilitlerimizin açık olduğunu tekrar kontrol ediyoruz. Emin oluyoruz şu kilit noktalarından. Ayar düğmelerimizi sıktık mı ona bakıyoruz. Balansımız tamamlanmış oluyor. Bu sol tarafa taktığımız telefon aparatı yukarı aşağı dönebiliyor. Buraya telefonumuzu bağlıyoruz. Buraya telefonunuzu bağlamanızı öneririm. Eğer harici bir monitörünüz yoksa buradan çektiğiniz görüntüleri izleyebilirsiniz. Kameraların monitörleri bazen yeterli olmuyor. O yüzden Revenay'in bu özelliğini de kullanabilirsiniz. Şimdi gimbal'ı açıyorum. Kamerayı açıyorum. Hiçbir şey yapmadan önce kalibrasyonumu yapıyorum. DJI'nin ürünlerinde kalibrasyonun kısa yolu arka tetiğe basılı tutarak M tuşuna basılı tutmak. Bu da aklınızda bulunsun. Hızlıca kalibrasyon yapabilirsiniz. Kalibrasyonu yaptıktan sonra yatay eksende de kalibrasyon yapmanızı öneririm. Çünkü her zaman düz bir zemin bulamayabilirsiniz. Bu da suyunuzun bozuk olmasına yol açabilir. Az önce başıma gelen bir şey söyleyeceğim size. Yatay eksende kalibrasyon yaptığınız zaman gimbal kendi etrafında tam tur dönüyor. O yüzden de telefonunuzu ya aşağı doğru eğebilirsiniz ya da çıkartabilirsiniz. Şimdi fokus motorunu öncelikle arka tekerleğe fokus motorunu atayabilmek için tekerleğin fonksiyonlarından fokus motoru seçiyoruz. Fokus motoru seçtikten sonra şu an görüyorsunuz arka tekerleği döndürdüğüm zaman fokusa yön verebiliyorum. Fokus motorunu arka tekerleğe atadıktan sonra bağladığınız bu dişlinin başlangıç ve bitiş noktalarını tanıtmanız gerekiyor cihaza. Bunu isterseniz kendiniz manuel olarak yapabilirsiniz. İsterseniz de fokus motor kalibrasyonunu açarak başlangıç ve bitiş noktalarını tanıtabilirsiniz. Fokus motor kalibrasyonu bu dişlileri kendi yaptığı zaman çok fazla zorluyor ve bunlara zarar verebiliyor. O yüzden bunu manuel olarak girmenizi tavsiye ederim. Gelebileceğiniz son noktaya kadar geldikten sonra manuel start point'i girip daha sonra diğer taraftan son noktaya geldikten sonra manuel end point'i girip bunu tanımlayabilirsiniz. Daha sonra fokus motorunuzu sonuna kadar gelerek kullanabilirsiniz. Zaten buraya geldikten belirlediğiniz son noktadan ötesine geçmeyecektir. Normal şartlarda bu çarkı lensin boyutuna göre kesmeniz gerekiyor. Ama ben farklı lenslerde kullandığım için kesmedim. Şimdi Revenay'i nasıl kullanacağımıza gelelim. Revenay'i önce üzerindeki tuşa basılı tutarak açıyorsunuz. Açtıktan sonra HDMI üzerinden görüntü Revenay'a aktarılıyor. Revenay'i açtıktan sonra üzerinde mavi bir ışık yanıyor. Hatta size de şöyle gösterebilirim. Şurada gördüğünüz mavi ışık bağlantı sağlanabilir anlamına geliyor. Buradan telefonunuzda Wi-Fi ayarlarına girip Revenay'e bağlanabilirsiniz. Wi-Fi ağına katıldıktan sonra DJI'nin Ronin uygulamasına giriyorsunuz. Uygulamaya girdiğiniz gibi zaten Revenay'in direkt ekranı önünüze gelecektir. Gelmediyse de Revenay Camera View seçeneğine basarak
direkt hem kamera görüntüsünü görüp hem de ayarlara ulaşabilirsiniz. Burada fokus motorunu bağladığımız için telefon üzerinden fokus yapabilirsiniz. Şu an tekerleğin döndüğünü görüyorsunuz. Bunu telefon üzerinden yapıyorum. Buradan farklı ayarlar da yapabiliyorsunuz. Diyafram ayarı, ISO. Mesela F-Log ya da S-Log çekiyorsanız bu uygulama üzerinden LUT'u atıp aşağı yukarı nasıl bir şey gözükeceğini de görebilirsiniz. Zebra ayarını açabilirsiniz. Yani bu ayarların hepsini kullanmanızı sağlıyor bu bağlantılar. Ayrıca bunun üzerinden aktif takip sistemini de açabilirsiniz. Herhangi birini çekiyorsanız burada onu kamera üzerinden onu işaretleyip sürekli onu takip etmesini isteyebilirsiniz. Kadrajdan çok hızlı çıkmadığı sürece onu sürekli takip edecektir. Bugün Ronin'in RS2 modelini inceledik. Tam anlamıyla nasıl kurulduğunu, bütün aksesuarların nasıl çalıştığını anlattık. Eğer bir sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.